Merhabalar arkadaşlar. Sizlerle bu kova şapkayı öreceğiz. Size bu şapkanın tarifini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 3 numara tığ kullandım. Kağıt iple ördüm. Yaklaşık 200 gram kadar ancak gidiyordur ip. Bu şekilde eğer yaparsanız da bana lütfen fotoğraflarını göndermeyi unutmayın. Hadi şimdi bu şapkayı yapmaya başlayalım. Evet. Sihirli halka yapıyoruz. Öncelikle bunu kilitliyoruz. Ve içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra bu ipi çekiyoruz. Sonra her birine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Evet. 1 2. Ben başlangıç yerini belirlemek için ipimi bu şekilde attım. Siz ayraçta takabilirsiniz. İkinci çiftim, üçüncü çiftim, dördüncü çiftim, beşinci çiftim ve altıncı çiftim. Burada sıram bitti. Yeni sıraya başlayacağım. Şöyle yine atayım. Her birine 2 tane battık. Şimdi 3. sıradayız. Bir tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift. Evet, sonuncu çift battım. Bakın ipin olduğu yere geldim. Tekrar atıyorum. Şimdi 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. Bu sırayı 2 tek bir çift olarak yapıp ben geleyim. Burası 3 tek bir çift diye direkt başlamıyoruz arkadaşlar. Bir tek bir çift yapıyoruz. Sonra 3 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 tek bir çift. Ben bütün şapkalarımın tabanını bu şekilde örüyorum. Bu şekilde çiftler üst üste gelmemiş oluyor. 3 tek bir çift olarak yaptıktan sonra şu en sonda bitiş yerinde sadece 2 tane tekimiz kalacak. Onu öreceğiz ve bir üste geçeceğiz. Sonra 4 tek bir çift yapacağız. 4 tek bir çiftle de bitirmiş olacağız. Sonra bir sonraki 5 tek bir çiftte görüşelim. Şimdi 7. sıraya geçtik. Burada en son 4 tek bir çift yapmıştık. 5 tek bir çift yapacağız. Burada da arkadaşlar 1 2 tek bir çift yapıyoruz. Sonra 5 tek bir çift. 1 2 3 4 5 tek bir çift. Sonra sıranın sonunda şurada 3 tane tek yapıp sırayı bitireceğiz. 5 tek bir çiftten sonra bir sırada 6 tek bir çift yapıyoruz. O da yine 6 tek bir çift olarak bitecek. Sonra 7 tek bir çifte geçeceğiz. Ben orada geliyorum. Tek bir çift yaparken de 3 tekle başlayacağız. 3 tek bir çift. Sonra 7 tek bir çift olarak devam edeceğiz. En sonunda 4 tane sık iğnemiz olacak. Onu da tek öreceğiz. Yani bu dediklerime özellikle dikkat edin.
İşte son bitişte mesela 3 tane sık iğneniz varsa bir yerde bir yanlışlık yapmış olmalısınız. Sonra 8 tek bir çift, 8 tek bir çift, 8 tek bir çift olarak bitecek. Sonra 9 tek bir çifte gelelim. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıradayız. En son 8 tek bir çift yaptık. Şimdi 9 tek bir çift yapacağız. Bakın hep bu ipi buradan atarak ilerliyorum. İsterseniz ayraç takabilirsiniz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tek bir çift yapıyorum. Bundan sonra da 9 tek bir çift yapacağım. 9 tek bir çift diye gidiyorum. Sonra bu bitiş yerimde 5 tane sık iğnem kalacak ve sırayı bitireceğim. 5 tane sık iğneyi örüp sırayı bitireceğim. Sonra 10 tek bir çifte başlayacağım. 10 tek bir çifti de o şekilde örüp çiftle bitiyor. 10 tek bir çift olarak en son bitecek. Sonra 11 tek bir çifte gelelim. 13. sırayı 11 tek bir çift olarak yapacağız. Şimdi burada 5 tek bir çifte başlayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tek bir çift. 5 tek bir çift yapacağım. Sonra 11 tek bir çift, 11 tek bir çift olarak ilerleyeceğim. En son burada 6 tane tekimiz kalacak. Onu da örüp sırayı bitireceğiz. Ben bu sıradan sonra bir ütüleyip çapını ölçmem gerekiyor. Yani ona göre ilerleyip ilerlemeyeceğime karar vereceğim. Sizin de ipleriniz farklılık gösterebilir. Hani bundan öncesinde de bir bakın. Çapı 16,5-17 olması ideal arkadaşlar. Şimdi örüp geliyorum. Evet, şimdi tam 13 sıra ördüm. En son 11 tek bir çiftle bitirdim. Bakın çapı ne kadar olmuş? 17 santim olmuş. Burada bitireceğim. Yetişkin şapkası için bu ölçü ideal. 16,5 da olabilir arkadaşlar. Şuradan itibaren başlayacağım yine. Her birine birer tane batacağım arkadaşlar. Duvara başlıyoruz burada. O sonra kendiliğinden kıvrılacak. 4 sıra hiçbir artırma yapmadan örüp geliyoruz. Evet, 4 sıra ördüm arkadaşlar. Hiç artırma yapmadan 4 sıra ördüm. Şimdi burada bir artırmamız var. 3 yerinden artırma yapacağız. Şuradan, şuradan, şuradan. Bunu nasıl ayarlayacağız? En son 11 tek bir çifte bitirdiğimiz için 78 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Siz benden farklı bir sayı yaparsanız burada bütün ilmeklerinizi sayın, 3'e bölün. Ona göre artırmalar yapın. Ben şimdi 25 tek bir çift, 25 tek bir çift şeklinde 3 yerinde artırma yapıp geliyorum. Evet, 25 tek bir çift, 25 tek bir çift şeklinde artırmamı yaptım. Şimdi yine 4 sıra hiç artırma yapmadan her birine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Sonra yine geliyorum. Ben şimdi 4 sıra düzü bitirdim. Şimdi tekrar bir artırma yapacağım burada. Burada da 26 tek bir çift yaparak artırmamızı yapmış olacağım. Sonrasında da 2 sıra düz ördüm ben arkadaşlar. Evet, şimdi son sıramızda kaydırma yapacağız arkadaşlar. Ama kaydırmayı yaparken çok sıkmamaya çalışın. Biraz gevşek örün. Bu şekilde bu sırayı kaydırma yapıp yelpaze kısmına başlayacağız. 16-17 santime yakın bir uzunluk elde ettim. 16 da olur, 17 de olur. Bu şekilde bir ölçüyü bulduktan sonra yelpaze kısmına başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 10 tek bir çift yapacağız. Ama şöyle batıyoruz.
1 2 3 4 5 6. Burada başlıyoruz. 10 tek bir çift olarak başlayıp geliyoruz. Evet, 10 tek bir çift yaparak geldim. Bu sıranın sonunda 7 tane tekimi ördüm ve diğer sıraya başlayacağım. İkinci sıraya başlayacağım. Ondan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben taban kısmını 17 santim çapında yapıyorum ya, yani 17'ye yaklaşıktı, tam 17 değildi. Genelde büyük oldu diyorsunuz, hani bazılarınız öyle söylüyor. Anladığım kadarıyla hani biraz eliniz gevşekse buradan ördükten sonra hani biraz daha gevşekleşiyor. O yüzden büyük olabiliyor şapka. O yüzden yeni başlayanları hani ya da gevşek örenlere benim önerim çapını 16 veya 16,5'un daha üstünde yapmayın. O zaman istediğiniz ölçüye ulaşabilirsiniz. Hani biz 17 yapıyoruz ama sık ördüğüm için mesela benim bir bollaşma olmuyor. O yüzden taban ölçünüzü siz 16 veya 16,5'u geçirmeyin arkadaşlar. Eğer 11 tek bir çift de bitirmiştik. Eğer sizin 17 ise bir sıra sökün, 10 tek bir çifte bırakın. Kalanına aynı devam edin. Bunu söyleyeyim. Evet, ikinci sıraya başlıyoruz. 10 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 11 tek bir çift yapacağız ama çiftlerin üst üste gelmemesi için ben burada 1 2 3 tek bir çift yapacağım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tek bir çift. Şimdi 11 tek bir çift olarak sıranın başına kadar gelelim. 11 tek bir çift yaptım. Son 3 ilmeğimi de tek ördüm. 3. sıraya geçiyorum. Şimdi 12 tek bir çift yapacağız. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tek bir çift yaptım. Şimdi 12 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, 12 tek bir çifti yaptım. En sonunda 8 tane sık iğnem kaldı. Onları da tek ördüm. Şimdi 13 tek bir çifte başlayacağım. Şu ipimi atayım. Burada da 1 2 3 4 tek bir çift yapıyorum. Sonra 13 tek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tek bir çift. Şimdi 13 tek bir çift yaparak sıra sonuna gelelim. Evet, 13 tek bir çifti de ördüm. En son 3 tane sık iğnem kaldı. Onu da tek ördüm. Şimdi burada bir sıra hiç artırma yapmadan bir sıra öreceğiz. Sonra 14 tek bir çift. Sonra 15 tek bir çift. Dediğim gibi o sıraları da bu çiftler üst üste gelmeyecek şekilde denkleştirirseniz
bir sıkıntı olmaz. Evet, 15 tek bir çifti yapıp geldim. 14 tek bir çifte 14 tek bir çift olarak başladım. Sonda ya 8 ya 9 ilmeğim kalmıştı. Onu tek ördüm. Sonra 15 tek bir çifte 5 tekle başladım. 5 tek bir çift ördüm önce. Sonra 15 tek bir çift olarak devam ettim. Ve sıranın sonunda 3 tane sık iğnem kaldı. Onu da tek ördüm. Şimdi bundan sonra 3 sıra hiç artırma yapmadan öreceğiz. Sonra en son sırada da kaydırma yapıp şapkamızı bitireceğiz. Şimdi 3 sıra hiç artırma yapmadan örüp geliyorum. Şöyle görünüşte bu şekilde. Evet, şimdi 3 sıra düz ördük. Şimdi bitireceğiz. Bu son sırayı kaydırma yapacağız arkadaşlar. Kaydırma yaparken dikkat edeceğiniz şey gevşek yapmak. Evet, bu şekilde kaydırma yaparak şapkayı bitirip geleceğiz. Evet, son kaydırmamı yaptım. Şu ipi şuradan geçiriyorum arkadaşlar. Sonra şuradan geri alıyorum ve şapkamı bitirmiş oluyorum. Şimdi burada bu ipi burada kaydıracağım saklamak için. Burada bir düğüm atacağım ve yine saklayacağım. Burası da işaret ipimizde. Burayı da çıkaracağız. Evet, şapkam bitti. Şimdi ütüleyip geleceğim. Evet arkadaşlar, şapkamı bitirdim. Bu son görünümde böyle. Çok güzel oldu. Eğer yaparsanız lütfen benimle fotoğraf paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, destekleriniz benim için gerçekten çok kıymetli. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.